Selam, yine ben geldim. Bugün aklıma bir fikir geldi. Instagram'da geziyordum ve bir kurabiye gördüm ki Chocolate Chip Cookie kurabiye. Zaten başlıktan da görmüşsünüzdür. Dedim ki ben bunu neden yapmıyorum? Ya beraber yapalım istedim. Çünkü ben hiç denemedim daha önce bunu. İlk defa burada deneyeceğim. İşte bütün malzemeleri falan hazırladım. Ve sonucu nasıl olur bilmiyorum. İyi de olabilir, kötü de olabilir. Hiçbir fikrim yok. Deneyeceğiz bakalım. Zaten YouTube'u ben deneme tahtası olarak kullandığım için genelde. Malzemeleri tek tek göstermeyeceğim. Zaten yaparken bakarsınız malzemeler neymiş. İlk başta 7 kaşık tereyağı ya da margarin kullanıyoruz. Böyle bir kap aldım yanıma. Şimdi buna 7 kaşık tereyağı koyacağım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Starbucks'ta satılan chocolate chip cookie'lere falan benzeyecek mi? Bakalım nasıl olacak. Merak ediyorum. Şimdi bu tarifin en önemli özelliği esmer şeker kullanıyorlar. Bu tarifte esmer şeker önemli olduğu için yaklaşık bir bardak esmer şeker ve çok az da beyaz şeker kullanacağım. Çok az da beyaz şeker. Burası duman altı oldu. Bu şekerlerle tereyağını böyle karıştıracakmışız. Şekerle tereyağının karışması o kadar zor ki. Niye böyle bir tarif yapmışlar anlamadım ya. Kolum yoruldu. Şimdiden yorulduysam başlamasaydım keşke. Şöyle bir şey. Yanlış yapmıyorumdur bir şey umarım şu an. Hamura benziyor şu an. Aldığım kararlardan sürekli pişman oluyorum çünkü kolum koptu. Bu ne ya? Böyle bir şey oldu bu. Neyse, tarife uyalım dedik. Bayağı bir karıştı. Şöyle son halini göstereyim. Şu şekilde bir şey oldu böyle. Tereyağının kıvamını bilirsiniz. Bunu böyle homojen bir kıvam alana kadar çırpacakmışız. Zaten benimki de şu an homojen. Ardından yumurtaları ekleyip 30 saniye daha çırpın demiş. 2 tane daha yumurta ekleyip tekrar çırpacakmışız 30 saniye boyunca. Şöyle. Umarım güzel olur. İçimden bir his çok güzel olacak diyor. Yumurtalarla beraber de çırptım. Şöyle bir şey oldu. Şöyle hafif cıvık bir kıvam oldu. Bilmiyorum artık. 2 su bardağı un. Ben kabartma tozu değil karbonat ekleyeceğim. Karbonat, vanilya ve çok az da yarım çay bardağı kadar da tuz ekleyecekmişiz. Bakın ekleyelim hepsini. Ondan sonra nasıl olacak? 2 bardak un fazla gelmez mi buna? Unu ekleyince katılaşıyor ya. Bayılıyorum o hisse. 2. bardağı da ekliyorum şu an. Hatta şu an ekleyeyim. Karbonat ilk diyorum. Vanilya da ekliyorum. Kendimi şey gibi hissediyorum. Şefika'nın mutfağında gibi. Sürekli mutfaktayım gerçekten. Yani o kadar çok mutfakta zaman geçiyorum ki artık burada yatıp kalkacağım yani. Vanilyayı da koydum. Unu da ekliyorum. Biraz da tuz koyacağım. Şöyle yarım çay bardağı da yarım çay bardağı mı? Şöyle yarım çay kaşığı da tuz ekliyorum. Şimdi bunu karıştırmak biraz zor olacak gibi gözüküyor buradan. Bir şey söyleyeceğim. Şu an bile tadı güzel yani. İçi güzelse kendi de güzel olacak demektir. Buralar battı ama Allah'tan görmüyorsunuz. Ben elimle girişiyorum. Zaten elim bulaşacak yani. Bu ele değecek yani. Anladınız mı? Bir de bazıları ojeyle hamur yoğurmayı vesaire doğru bulmuyorlar. Ama ben zaten sürekli yemek yaparken elimi yıkamadan rahat etmeyen bir insan olduğum için yani sürekli elimi yıkadığım için şey yapmayın yani takılmayın böyle şeylere. Şöyle bir şey böyle biraz cıvık bir hamuru var. Ele yapışıyor öyle söyleyeyim. Yalnız var ya bundan bayağı bir kurabiye çıkar. Kim yiyecek bunları?
Çok merak ediyorum. Hepsini ben yiyeceğim gene. Hamurunu gösteriyorum şu an. Şöyle bir hamur. Şu şekilde bir hamur oldu. İçine birazcık damla çikolata ekleyeceğim ben. Çünkü tarifte öyle söylüyor. Bildiğiniz damla çikolata. Fark etmiyor ne kullandığınız. Bir de ben ekstra kendi sevdiğim bir çikolatadan da ekleyeceğim üzerine. O yüzden şey yapmıyorum çok fazla. Damla çikolatayı çok fazla tutmuyorum ki çok çikolatalı olacak. Çünkü zaten ben kendi çikolatamı ekleyince diyorum. En son hali böyle bir şey. Damla çikolataları da ekledim zaten. Bu sırada da fırını açın ki fırın önceden ısıtılmış olması gerekiyor çünkü. Şimdi şekil verme zamanı. Hafif yuvarlak, aralarında da boşluklar olacak ve asla bastırmayacakmışız. Çünkü onlar pişerken kendilerini yayıyorlarmış. Şekil vereyim. Bir de elimizi biraz sulayacakmışız şekil verirken. Niyeyse bilmiyorum. Direkt şöyle bırakıyorum. Burada gerçekten elinize yapışmaması için kesinlikle su yani. Şimdi size son hallerini göstereyim. Böyle gözüküyorlar. Karameo kıracağım. Küçük küçük parçalara ayırıp bunu üzerlerine koyacağım. Daha doğrusu içlerine doğru bastıracağım ki böyle içlerinde erisin, böyle çikolata ağızda tadını. Bir de karamel bence tadını daha güzel yapacaktır diye umuyorum. Hadi yapalım. Son halleri böyle. Çikolatayı böyle iliştirdim hepsinin üzerine. Ve karamelli çikolata olduğu için. Allah'ım inşallah çok güzel olur. Bunun pişme süresi 17-19 dakika arasındaymış. Tabii her fırına göre değişiyor. Pişme süresi bittiğinde hafif bir yumuşaklık oluyormuş. O yüzden tekrar hani pişmedi diye geri koymayacakmışız. Dışarı çıkaracakmışız. Dışarıda kendi başına soğuyunca katılaşıyormuş. Ben de şimdi şu yarattığım kaosu bir temizleyeyim de sonra görüşürüz. Bir şey söyleyeceğim. Unutmayın ki bazı şeyler istediğimiz gibi olmaz. Fırına baktım ve karşılaştığım manzara hiç de hoş değil. Ama bunu bekliyordum bu arada. Çünkü bayağı bir kurabiye var. Ve tepsi ona yetmeyecekti yani. Bunu biliyordum. Ama neyse zaten birazdan göreceksiniz demek istediğim şeyi. Ama önemli olan tat. Bunu da unutmayın lütfen. Neyse ben bir göstereyim de siz bir marifetimi görün. Ondan sonra konuşalım bu konuyu. Bir dakika. Kurabiyeler aşırı derecede yayıl. Yani tepsi çok küçük geldi sanırım. Ondan dolayı hani böyle bayağı bir yayılma yaptılar. Çünkü normalde mesela bu tepsiye hani maksimum 4 tane koysam anca birbirlerine yapışmazlardı. Ama tabii bize çareler tükenmez. Hafif böyle biraz soğumasını bekleyeyim. Ama gerçekten hani şaka yapmıyorum, aşırı güzel kokuyor ve bence tadı da müthiş yani. Hani görüntüsüne aldanmayın çok fazla. Ne kadar biraz içime otursa da şöyle yapacağım. Hani bıçakla keseceğim onları kare kare. Bakacağız tadına beraber. Şimdi ben bir keseyim, geliyorum hemen. Bu arada 15 dakika tuttum fırında. Bu şekilde oldu. Kesinlikle daha fazla tutulmaması gerekiyor. Bir de şeye dikkat edin. 15 dakika sonra hala dokunduğunuzda böyle yumuşak oluyor. Öyle olması gerekiyormuş. Ama rengi de önce direkt çıkarmamız gerekiyormuş fırından. Çünkü havayla temas ettiği zaman kendi kendine sertleşmesi gerekiyormuş. O yüzden hani yumuşak diye sakın pişirmeye devam etmeyin. Bu da dipnot olsun. Tadım testine hoş geldiniz. Şuradan bir parça alayım. Şöyle yakından da göstereyim, bir görün. Şöyle gözüküyor. Şu şekilde. Tipi böyle. Tadını aşırı merak ediyorum. Fırından çıktıktan sonra hafif böyle bir sertleşti. Tadına bakıyorum. Şöyle çikolatalı kısmından bir ısırayım. Bayağı sıcak şu anda bu arada.
Nasıl anlatabilirim? Tadı dışarıda yediklerimin tıpatıp aynısı. Sadece sanki bir tık daha şekerli olmuş. Bana sanki biraz şekerli gibi geldi. Tarife göre yaptım ama işte ben zaten normalde de çok şeker sevmiyorum ya, ondan da olabilir. Hani şekeri normal bile olabilir yani şu an. Hafif bir kıtırlık da var. Kahvenin yanında bayağı iyi gider ama şekersiz kahve. İkisi bir arada Nescafe ile falan aşırı iyi gider ama şekerli kahveyle asla içilmez. Çünkü kendisi bayağı şekerli olduğunu hissettiriyor ve gerçekten güzel. Yani güzel olmuş. Görüntüsü çok iyi olmayabilir. O konuda hiç girmek istemiyorum. Ama hani siz yapacaksanız ya tepsi çok büyük olsun ya da ne bileyim hani tarifin mi kısılması gerekiyor. Çünkü bu tariften gerçekten bayağı bir çıkıyor. Tepsi çok büyük değilse o tepsiye maksimum 3 tane kurabiye koyabilirsiniz ama bu sefer de hamurun gerisi kalıyor. O ne olacak? Ben bunu 10 üzerinden kaç veririm biliyor musunuz? 10 üzerinden bir 7'si var. Bir daha yapar mıyım? Kesinlikle yaparım. Ama bu sefer daha dikkatli olurum. Hani görüntü açısından, hani tat açısından yine aynı olacak sonuçta. Ama hani görüntüsü daha iyi olsun istiyorsam, hani yuvarlak yuvarlak olsun istiyorsam kesinlikle tepsiye daha az koyarım. Ama fark ettiyseniz hani yedikçe de yiyesim geliyor. Hani öyle de bir çekiciliği var yani. Buraya kadar izlediyseniz teşekkür ederim izlediğiniz için. Artık bir dahaki tarif videolarında görüşürüz. Çünkü böyle tarif videolarını ben bayağı sevdim. Çekmeyi de seviyorum, yemeği de seviyorum. İkisi bir arada. Beğendiyseniz beğenmeyi ve abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Çok öptüm. Görüşürüz. O kadar fazla ki nasıl yiyeceğim bilmiyorum hepsini. Hadi görüşürüz. Bye.